Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere Converse bebek patiği yapımını göstermek istiyorum. Oldukça hoş bir model. Ben çok beğenerek çalıştım. Umarım sizler de severek yaparsınız. 0-6 aya uygun şekilde patiğimi çalıştım. Şimdi ölçülerini vermek istiyorum. Taban kısmı 10,5 santim, 10 santimden biraz daha fazla. 3 ayrı renk kullandım. Taban kısmında gri renk, üzerinde mavi, bağcıklarında beyaz şeklinde kullandım. Dilediğiniz renkleri uygulayabilirsiniz. Önce taban kısmından örgümüze başlıyoruz. Şimdi hemen tığ kalınlığımı göstermek istiyorum. 3 milim kalınlığında tığ kullanıyorum. 100 gramı 250 metre olan ip ile örgüme başlıyorum. Öncelikle taban kısmına gri renkli ipimle başlıyorum. 10 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 adet zincirimi çektim. Patiği daha büyütmek istiyorsanız çektiğiniz zincirin uzunluğunu artırmanız lazım. Kullandığınız tığ kalınlığı da bu hususta önemli olacaktır. Başını doladım. Bir tane sayıyorum. İkinci zincirime geliyorum. İkinci zincirime batıyorum. İkili trabzan şeklinde devam ediyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 1 2 3 trabzan elde ettim. Aynı zincirin içerisine. Sonra hemen yanına geçiyorum. Bu modelde burun ve topuk kısmı aynı devam ederken şu anda ördüğüm kısmı büyüterek patiğinizi istediğiniz büyüklüğe kadar devam ettirebilirsiniz. 2 3 4 5 6 ve 7 adet trabzanımı her zincire bir adet olacak şekilde devam ettirdim. Bu kısmı istediğiniz sayıya getirerek patiğinizi büyütebilirsiniz. Son zincirime geldiğim zaman buraya burun kısmını oluşturan 6 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 aynı zincirin içerisine 1 2 3 4 5 6 adet trabzan yapmanız lazım. Sonrasında her trabzanın karşılığına bir tane denk gelecek şekilde ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. Bu taban modelini istediğiniz patiğe uygulayabilirsiniz. Oldukça muntazam duran bir model. Tekrar 7 adet trabzanımı karşılıklı gelecek şekilde devam ettiriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7. Başlangıçtaki yapmış olduğumuz 3 trabzanın olduğu yere giriyoruz. Burayı aynı burun kısmında olduğu gibi 6 taneye tamamlıyoruz. 1 2
3. Başlangıç zincirimize giriyoruz. İlmeğimizi diğer ilmeğin içinden geçirerek kapatıyoruz. Dönüşlerde burun kısmında 6 trabzan, topuk kısmında 6 trabzan şeklinde bu sayı hiç değişmeden devam edecek. Bu aradaki bölümü büyüterek patiğinizi büyütebilirsiniz ya da bu kısmı eksilterek küçültebilirsiniz. Hemen 2 zincir çektim. Zincirimin başlangıcına tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yaptım. Her trabzanın üzerine 2 defa trabzan yaparak topuk kısmını tamamlamamız lazım. Bakın her trabzana 1 2 1 2. Bu şekilde 2 4 6 trabzanı 1 2 3 trabzanın üzerine denk gelecek şekilde her trabzana çift trabzan olarak devam ettim. Sonrasında 7 trabzanımızı bu şekilde her trabzanın üzerine bir tane olarak yapıyoruz. 3 4 1 2 3 4 5 6 7. trabzana geldiğim zaman burada bakın 6 adet trabzanımız vardı. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6. Bu 6 trabzanın üzerine her trabzanın üzerine çift trabzan yapıyoruz. Bu yüzden 7. yaptıktan sonra aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Hemen yanına geçiyorum. Tekrar bu trabzanın üzerine de çift olarak trabzanımı yapıyorum. 6 trabzanın üzerine 12 adet trabzan gelecek şekilde çift trabzanlarımızı yapıyoruz. İki, 4, 6, 8, 10, 12 şöyle göstereyim. Bakın her trabzanın üzerine 2 adet yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Birinci başlangıç sırasında 6 trabzan, ikinci sırada ise 12 trabzan olarak devam ediyoruz. Bu ölçü hiç değişmeyecek. İstediğiniz patikte bu taban modelini aynı sayılarla kullanabilirsiniz. Diğer trabzanların üzerine bir adet trabzan yaparak devam ediyorum. Burada son 1 2 3 trabzanım kaldığı zaman bunların üzerine tekrar çift trabzan yaparak devam ediyorum. Şöyle göstereyim. En son çift trabzanı yaptık. 2 4 6 7 tane trabzan yaptım ve tekrar çift olarak devam ediyorum. 2 tekrar 2 ve en son olarak da tekrar 2 şeklinde 1 2 3 trabzanın üzerine 6 adet şu şekilde göstereyim. 2 4 6 3 trabzanın üzerine 6 trabzan yaparak sırayı tamamlıyoruz. Başlangıç zincirine batıyorum, ilmeğimi kapatıyorum. İkinci sırayı bu şekilde tamamladık. Üçüncü sıraya geçtiğimiz zaman bir tane zincir çektim, başını doladım. Hemen zincirimin dibine batıyorum. Bir tane çakma sık iğne yaptım. Zincirimle birlikte 2 sık iğne yapmış oldum. Hemen yanına geçiyorum. Bu sırada topuk kısmını
çakma sık iğne olarak devam ediyoruz 3. sıramızda. Tek. Bir sonraki trabzanımın üzerine çift batıyorum. Bir sonraki trabzanıma tek batıyorum. Bu sırada 3. sırada topuk kısmını bir tek bir çift şeklinde batıyoruz. Bir çift yaptım, sonra bir tek battım. Tekrar bir çift, bir tek ve bir çift şeklinde alttaki 6 trabzanın üzerine bir tek bir çift şeklinde devam ettim. Sonrasında 1 2 3 şöyle söyleyeyim, 3 tane çakma sık iğnemi yaptım. Burası bakın çiftli başlayan topuk bölüm, pardon, burun bölümüm. Buradan geriye doğru sayıyorum. 1 2 3. Şu anda buraya ikili trabzan olarak devam ediyorum. 1 2 3. Şimdi çiftli bölüme geldiğimiz zaman tekrar bir çift bir tek şeklinde devam etmemiz lazım. Önce çift batıyorum. Sonra tek. Sonra tekrar çift batıyorum. Sonra tek. Bu şekilde bir çift batıyoruz. Bir tek. Tekrar bir çift batıyorum. Bir tane tek. Tekrar bir çift batıyorum. Bir tane tek. Tekrar bir çift batarak bu bölümü, burun kısmını tamamlamış oldum. Bakın tekrar göstereyim. Çift batıyoruz, tek batıyoruz. Çift batıyoruz, tek batıyoruz. Bu şekilde burası bakın alttaki en son çiftli trabzanımızın ikinci trabzanına çift battım. Burun kısmını oluşturdum. Devamında bir 2 3 adet ikili trabzanımı yaptım. Sonra çakma sık iğne ile devam ediyorum. 1 2 3. Burada çiftli trabzanıma geldim. Hemen buraya tekrar 2 adet trabzan yapıyorum. 1 topuk bölümünü çakma sık iğne şeklinde devam ediyorum. Burun kısmını ikili trabzan şeklinde. Burayı da aynı şekilde bir çift bir tek şeklinde devam ediyorum. Tekrar bir çift bir tek, bir çift bir tek şeklinde topuk kısmında tamamlamış oldum. Hemen başlangıç kısmına giriyorum. İlmeğimden geçirerek kapatıyorum. Böylece gördüğünüz gibi gayet düzgün bir taban bölümü elde etmiş olduk. Bu taban modelini kullanarak üzerine dilediğiniz şekilde patik modelleri uygulayarak yapabilirsiniz. Gayet muntazam, denk düşen sayıları var. Dediğim gibi burun ve topuk kısmına aynı şekilde devam ederken bu aradaki tekli trabzanları
istediğiniz kadar artırarak 3 yaşa kadar büyütebilirsiniz. Taban bölümünü tamamladıktan sonra bu yan bölüme devam ediyoruz. Bu bölümü oluştururken ilmeklerimizin şekilde göstereyim. Ara boşluğundan giriyoruz. Buradan aldığımız ilmeğimizi bu ilk ilmek sizi zorlayacaktır. Bu şekilde ikili olarak kapatıyoruz. Sonrasında her trabzanın arasına bir defa giriyoruz. Bu şekilde bakın. Tepesine değil, ara boşluğuna girerek örüyoruz. Her trabzanın arasına bir defa girerek bu sırayı oluşturmanız lazım. Bakın arka yüzden bu şekilde giriyoruz. Aldığımız ilmeği diğer ilmekle birlikte kapatıyoruz. Son sık iğnemin arasına girdim. Hemen ilk başlangıçtakinin içerisinden bu şekilde geçiyorum. İlmeğimi kapatıyorum. İlk sıramızı oluşturduk. Bundan sonrasında 3 adet zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve aynı şekilde ara boşluklarından giriyorum ama bu defa üçlü trabzan şeklinde örüyorum. Her sık iğnenin arasından girerek üçlü trabzanlarımı oluşturuyorum. Tepelerine batmıyoruz. Ara boşluklarından girerek örüyoruz. Bu şekilde bakın tepelerine girmiyorum. Ara boşluklarından girerek bir sıra üçlü trabzan oluşturuyorum. Bu sırada da aynı şekilde her sık iğnenin üzerine bir adet üçlü trabzan gelecek şekilde sıra boyunca etrafını dolanıyoruz. Ben etrafını dolanarak devam ettim. Bu şekilde bitişe geldim. Zincirimin içerisine giriyorum. İlmeğimi içerisinden geçirerek kapatıyorum. Şimdi bu kenar bölümünü bitirirken renkli bölüme geçmeden önce bir sıra daha devam etmem lazım. Bunun için şu şekilde tekrar ara boşluğundan giriyorum. Sık iğne şeklinde kapatıyorum. Bir sıra bu şekilde devam ediyorum. Her trabzanın üzerine bir defa gelecek şekilde bir sıra sık iğne oluşturuyorum. Bu şekilde ara boşluklarından girerek sıramı tamamlıyorum. Ben etrafını dolanarak geldim. Bu şekilde sıramı tamamladım. Başlangıçtaki ilmeklerim içerisine giriyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Kapatırken renkli ilmeğime geçiyorum. Şimdi taban kısmı ve üzerinin bu kenar kısmını tamamlamış oldum. Şimdi hemen burada kesiyorum. Mavi ipimi içerisinden geçirdim. Bir tane zincir çektim. Başını doluyorum. Bir sonraki şöyle iplerimi arkaya alayım görün.
Bu şekilde içine giriyorum. İplerimi arada ilerletiyorum. Çakma sık iğne şeklinde kapatıyorum. Tekrar başını doladım. Bu şekilde çakma sık iğne şeklinde devam ediyorum. Benim artık alıyorum. Bu sefer tepelerine, son yaptığım sıranın tepelerine batarak devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu şekilde 15 tane çakma sık iğnemi yaptım. Burası burun kısmı. Burun kısmını toparlamaya başlamam gerekiyor. Bunun için başını doluyorum. Batıyorum. Aldığım ilmeğimi kapatmıyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Bu şekilde iki sık iğnemi kapatmış oldum bir defada. Tekrar başını doladım. Başını doladım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Ve hepsini bir defada kapatıyorum. Bu şekilde çift sık iğnemi bir defada kapatmış oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 defa bu şekilde çift olarak topladım. Sonra tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sadece burun kısmında eksiltme yapıyorum. Diğer kısımlarda her sık iğnenin üzerine bir defa batıyorum. Tamamını çekmeye çalıştım. Çünkü sonradan çok soru geliyor. Detaylı anlatmak istedim. Bu şekilde son çakma sık iğnemi yaptım. Hemen başlangıç zincirimin içerisine giriyorum. Aldığım ilmeği diğerinden geçirerek sıramı kapattım. Tekrar bir tane zincir çektim. Hemen devam ediyorum. Her çakma sık iğnemin üzerine bir defa batarak burun kısmına kadar devam ediyorum. Burası çift topladığım yer. Devam ediyorum. Çift topladığım yere geldiğim zaman öncesine batıyorum, başını doluyorum, sonrasına batıyorum ve hepsini bir defada kapatıyorum.
Aynı şekilde bir sonrasına batıyorum. Başını doladıktan sonra tekrar başını doluyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Hepsini bir defada kapatıyorum. Son girdiğim yere girmiyorum. Bakın, bir sonrasına başını doluyorum. Tekrar bir sonrasına bir defada kapattım. Bu şekilde her defasında bir sonrasına batıyoruz. 2 sık iğnemizi bir defada kapatıyoruz. Bakın, burası son yapmış olduğum bölüm. Bitişine tekrar girerek bu şekilde kapattım. Devamında hepsinin üzerine bir defa olacak şekilde örmeye devam ediyorum. Devam ediyorum örgüme sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Zincirime giriyorum. İlmeğimi kapatıyorum. 2 sırayı tamamladıktan sonra bu 3. sıra ve son sıradayım. Bu defa 3 adet zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Bu defa üçlü trabzan şeklinde örüyorum. 1 2 3 4 5 adet üçlü trabzanımı yaptım. Başını doladım. 6.'yı bir defada kapatıyorum. Bundan sonrasında başını dolamadan 1 2 adet sık iğne yapıyorum. Tekrar başını doluyorum. İlmeklerimi bir defada kapatıyorum. Devamında üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 ve 4. Başını doluyorum. 5.'yi bir defada kapatıyorum. Şimdi burada çift çift eksiltme yaptığımız yere geldik. Tekrar başını doluyorum. Burası çiftli eksiltme yaptığım yer. Bir öncesine giriyorum. Başını doluyorum. Bir sonrasına. Bunları bir defada kapatıyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir sonrasına. Başını doluyorum. Bir sonrasına giriyorum. İlmeklerimi bir defada kapatıyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir sonrasına ve tekrar bir sonrasına girerek ilmeklerimi bir defada kapattım. Böylece burun kısmını dönmüş olduk. Başını doladım. Bir sonrasına giriyorum. İlmeklerimi bir defada kapatıyorum. Başını doluyorum. Bir tane çakma sık iğneden sonra başını doluyorum. Üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 4. Başını doluyorum. İlmeklerimi bir defada kapatıyorum. Başını dolamadan 1 2 adet sık iğne yapıyorum. Başını doluyorum. Üçlü trabzan örerek devam ediyorum. 2 3 4 zincirimde 5. Zincirimi hemen girerek ilmeğimi kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Patiğimi bitirdim. Şimdi hemen önünün şu kapak bölümüne geçmek istiyorum. Bu ipimizi içerisine alarak hemen buradan yok etmemiz lazım. Şöyle göstereyim onu da.
Burada önündeki kapak bölümünü yapmak için çift çift kapattığımız ilmeklerimiz var burada 3 adet. Bunun bir öncesine şu şekilde ara boşluğundan giriyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. 2 adet zincir çektim. Tekrar başını doladım. Şu şekilde ara boşluklarından girerek başını doladım. Ara boşluklarından girerek 2 3 4 zincirimle birlikte 5 adet buraya çakma sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. Bundan sonra tepesine batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar bir zincir çektim. Geri dönüyorum. Hemen ilk başlangıca batıyorum. Bir sonrasına değil. Çünkü hafif yukarıya doğru biraz genişlemesini istiyorum. Bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Ön yüzden tekrar örüyorum ve burayı da bitirmiş oluyorum. İç kısmına bir kez daha batıyorum. Bir zincir çekerek örgümü bitiriyorum. Şimdi patiğimizin beden bölümünü tamamladık. Bunun üzerinin bağlamasının yapıldığı ip bölümünü de göstermek istiyorum. Bağcık bölümü için beyaz ip kullanıyorum. Şu şekilde yeterli uzunlukta biraz ip ayırıyorum. İpimi tığıma bir kez bu şekilde doluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu alttaki ayırdığım ipimi elimle tutuyorum. İpimi arkaya doğru tığıma doluyorum. Parmağımdaki ipi oluşan 2 ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde bağcığını oluşturuyorum. Aşağıya ayırdığım ipi tığımdan önden arkaya doğru bir kez doluyorum. Elimdeki ipi oluşan ilmeklerden geçirerek kapatıyorum. Kordonumu tamamladım. Bu 2 ipi birden içerisinden geçiriyorum. Şimdi kordonumu geçirmek için bu ortadaki topladığım 3 ilmeğin bir öncesinden yukarıdan içeriye doğru ipimi alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5. ilmeğin bittiği yerden diğer ipimi içeriye doğru alıyorum. Bu taraftaki ipimi bir ikinci boşluktan şu şekilde içeriden giriyorum. Yukarıdan içeriye doğru alıyorum. Diğer ipimi de aynı şekilde bir ikinci boşluktan yukarıdan içeriye doğru giriyorum. Pardon, içeriden yukarıya doğru giriyorum. İpimi içeriye doğru çekiyorum. Aynı şekilde bir boşluk sayıyorum ikinciye. Karşıdaki ipimi içeriden doğru girerek ipimi içeriye doğru alıyorum.
karşı tarafa geçiyorum. Bu taraftaki ipimi içeriye doğru alıyorum. Bu şekilde bağlamasını ben tamamlamış oldum. İplerini içeri kısımda bağlayarak içeri alabilirsiniz ya da dışından bağlayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.